Değerli izleyicilerimiz, İsviçre'de koronavirüsle ilgili alınan yeni tedbirler var. İsviçre, Schengen bölgesi dışında ülkeye girişleri tamamen kapatmış vaziyette. İsviçre kendi kabuğuna da çekildi. Bunun yanı sıra yeni tedbirler var. Bunlar neler? Hemen bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. İsviçre'ye girişlerde 72 saat içerisinde, girişten 72 saat öncesine kadar yapılmış olan antijen veya PCR testinin ibraz edilmesi zorunlu. Bunun yanı sıra 4. veya ülkeye girdikten sonra 4. veya 7. günlerde yine bu testin tekrar edilmesi gerekiyor. Bu testin masrafları kişinin kendisi tarafından ödenecek. Devlet herhangi bir şekilde test parası ödemiyor. Alınan bu kararla beraber Türkiye'den zorunlu haller dışında artık İsviçre'ye giriş tamamen kapanmış vaziyette. Schengen bölgesinde yaşayanlar, Almanya, Fransa, Hollanda gibi Schengen bölgesine dahil olan ülkelerden İsviçre'ye gelecek olanlardan da bu testleri yaptırmalarına izin verildi. Bununla ilgili olarak değerli izleyicilerimiz, Türkiye'nin İsviçre Büyükelçiliğinden de bir son dakika açıklaması geldi ve alınan bu kararlar paylaşıldı. Mutlak surette tüm vatandaşlarımızın bu alınan kararları bilmesinde fayda olduğu ifade edildi. Şimdi İsviçre'deki genel duruma baktığımız zaman maalesef tablo çok ağır bir durumda. Günlük vaka sayıları 10.000'e ulaşmış vaziyette. Bunun yanı sıra Omikron varyantı denilen koronavirüsün yeni türü de İsviçre'de bir üniversitede görüldü. Bu üniversitenin 1600 öğrencisinin karantinaya alındığı ve 10 gün boyunca da karantinada kalacakları belirtildi. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz, yaklaşık 8 milyon 700 bin nüfusu olan İsviçre'nin geldiği bir nokta tabii çok üzücü. Nüfusunun %65'i aşılanmış vaziyette. Geriye kalan %35'inin de aşılanmaya niyetinin olmadığı açık bir şekilde görülüyor. İçinde bulunduğumuz bu günlerde aşılama neredeyse İsviçre'de durmuş vaziyette. Tabii bunun arkadaşlar temel nedeni şu: bu aşılama ile ilgili vatandaş siyasetçilere güvenmiyor. Bazı bilim insanlarının da kendilerinin kafasını karıştırdığına inanıyor. Hal böyle olunca da hiç kimse aşılanmaya yanaşmıyor. İsviçre'nin almış olduğu bu kısıtlama kararı bize şunu gösteriyor: önümüzdeki günlerde tablo daha da ağırlaşacak. Özellikle yılbaşı alışverişi ve yılbaşı nedeniyle insanların bir araya gelerek eğlenmeleri Ocak 15 itibariyle vaka sayısının tüm Avrupa'da olduğu gibi İsviçre'de de patlamasına neden olacak. Bakın kıymetli izleyicilerim, hastanelerin pek çoğu da yine İsviçre'de dolmuş vaziyette. Yoğun bakımlarda yer yok. İsviçre'nin gelmiş olduğu noktayı çok iyi anlatan bir bilgiyi hemen sizlerle paylaşacağım. Zürih Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım kapasitesi tamamen dolmuş durumda. Yoğun bakımda şu anda boş yatak kalmadı. Bu açıklamayı yapan da Zürih Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Tıbbi Enstitüsü Müdür Yardımcısı Peter Steiger. Yani şu söyleniyor arkadaşlar, İsviçre'de artık hastalanmayın, bu üniversitelerde ya da başka hastanelerde yer yok. Şimdi yaklaşık 2 yıldır insanoğlu İsviçre'de olduğu gibi Avrupa'nın, dünyanın her noktasında bu koronavirüsle mücadele ediyor. Bu açık bir şekilde ortada. Bundan birkaç ay öncesine kadar İsviçre Başbakanı çıkıp her şey kontrolümüz altında diye açıklama yapmıştı. Ama görüyoruz ki gerçekler pek de hiç de öyle değil. Şimdi hastalığın bu noktaya geleceğini biz zaten aylar öncesinde söyledik, defalarca anlattık. Buna rağmen devletleri yönetenler bilmesine rağmen hiçbir tedbir almadılar arkadaşlar. Hasta yatak kapasitesini arttırmadılar. Hastane sayısını, doktor sayısını, hemşire sayısını ya da sağlık görevlileri sayısını hiçbir şekilde arttırma yoluna gitmediler. Bundan anlaşılıyor ki gerek İsviçre gerekse diğer Avrupa ülkelerinde herkesin canı Allah'a emanet. Bunun dışında başka bir yorum yapmak doğru değil. Ben siyasetçilerin bu dönemde yaptıkları tek bir şeyi görüyorum: aç kapa oyunu oynamak. Açıyoruz, kapatıyoruz. Kapanmaya gidiyoruz, maske, mesafe diyoruz, başka bir şey yok. Bir de vaka sayısı açıklıyorlar. Bunun haricinde hiçbir şey yok. 2 yıl içerisinde İsviçre ya da diğer Avrupa ülkelerindeki hastane yatak kapasitesi ne kadar arttırıldı? Sizlere söyleyeyim. 0. 0. Evet. Şimdi İsviçre Federal Sağlık Bakanlığı bir açıklama yaptı. Başka ülkelerden doktor kabul edebileceğini söyledi. Ne zaman yaptı bu açıklamayı? Daha 3 gün önce yaptı. Arkadaşlar, madem doktor sıkıntınız var, koronavirüs denilen bela 2 yıldır da bizim hayatımızda, bugüne kadar siz neler yapıyordunuz ya da bugüne kadar ne yaptınız?
Gerçekten arkadaşlar sinirlenmemek elde değil. Avrupa'nın göbeğinde kişi başı en yüksek gelire sahip olan ülkelerden bir tanesi olan İsviçre'nin düştüğü acziyeti anlatmaya çalışıyorum dakikalardır. İnsanlar hayatlarını kaybediyorlar. Koronavirüse yakalanan pek çok sayıda vatandaşımız var arkadaşlar. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Yani devletin zengin olması herhalde pek fazla bir şey ifade etmiyor. Öncelikle iyi düşünmek, iyi planlama yapmak gerekiyor. Devleti yönetenler görüyoruz ki acziyet içerisinde. Yani vaka sayılarının bu noktaya geleceğini zaten bir uçan kuş bilmiyordu. Belki onlar da biliyordu yani. Şimdi göreceksiniz yılbaşında patlayacak vaka sayısında korkunç bir patlama bekleniyor. Yine İsviçre'de Dünya Sağlık Örgütü bir hafta önce açıklama yaptı. Dedi ki Mart ayına kadar Avrupa kıtasında 2 milyon 200 bin kişi koronavirüse bağlı olarak hayatını yitirecek dedi. İşte tablo bu arkadaşlar. Böyle yönetiyorlar bizi. Ne kadar acı bir durum arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? Hayatını kaybeden insanlar var. Doktorlar hasta seçiyor. Yaşama ihtimali olanları hastaneye alıyorlar. Geri kalan kısmı hadi bakalım evinize diyorlar. Ameliyatlar zorunlu haller dışında iptal edilmiş vaziyette arkadaşlar. Pek çok ülkede böyle. Sadece İsviçre değil. Almanya'da pek çok noktada artık yoğun bakımlarda yer yok. Boş olan yerlere uçaklarla hastalar kaydırılıyor. Hollanda aynı durumda. Yani Avrupa'nın gerçekten büyük bir sıkıntı içerisinde olduğunu görüyoruz. Üstelik daha koronavirüs vaka sayısı ya da hayatını kaybeden insanların sayısı tavan, pik yapmadı. Göreceksiniz. Önümüzdeki günlerde bugünden itibaren çok hızlı bir şekilde vaka sayısı artacak arkadaşlar. Böyle bir duyarsızlık olamaz. Kötü yönetiyorlar arkadaşlar. %65'i şu anda İsviçre'de nüfusun aşıyı vurdurmuş. Peki %35 neden vurdurmuyor diye hiç düşünen var mı? Bu insanlar neden bu şekilde hareket ediyorlar diye düşünen var mı? Ben size söyleyeyim. Siyasetçilere güvenmiyorlar. Eğer güvenselerdi bu sıvıları vurdururlardı. Çünkü akşam başka bir şey söylüyorsunuz, sabah bambaşka bir şey söylüyorsunuz. Avrupa'nın tamamında bu böyle. Siyasetçiler senin benim sağlığımı adeta parmaklarının ucunda birer oyuncağa çevirmiş vaziyetteler. Aç kapa oyunu oynuyorlar. Hani kontrol altındaydı? Siz böyle mi kontrol ediyorsunuz bu hastalığı, bu salgını? 100 yılda bir dünyada insanların başına gelebilecek olan böylesine büyüklükte bir salgına karşı mücadele etmek sadece maske tak, mesafeni koru, aşını ol mu demektir? Hastane kapasitesini arttıracaksın, doktor sayını arttıracaksın. Bu belli. Üstelik arkadaşlar bakın bugün söylüyorum ben, bir yıl sonra da aynı şeyler olacak. Koronavirüs hayatımızdan gitmeyecek ama bu siyasetçiler hiçbir önlem almayacak. Göreceksiniz. İnşallah yanılıyorumdur. İnşallah yanlış şeyler anlatıyorumdur. İnşallah koronavirüs bir an önce hayatımızdan defolur gider. Ama ben bunu 2 yıldır söylüyorum arkadaş, kapasiteyi arttırın. İnsanların psikolojilerini bozdunuz, ekonomilerini bozdunuz, insanların sosyolojilerini bozdunuz, alışkanlıklarını bozdunuz. Her şeyi bozdunuz kardeşim ya. Hala önlem almıyorsunuz. Bir yıl sonra eğer ben yine bunları anlatıyorsam inanın bana bu siyasetçilerden hiçbir şey olmaz. Bunlar koltuk sevdasına tutulmuşlar. Alacakları parayı ve güçten başka hiçbir şey düşünmüyorlar demektir. Aç kapı oyunu oynuyorlar. Arkadaşlar omikron denilen varyant Avrupa'yı kasıp kavuracak, 10 gün sonra göreceksiniz. Daha beter olacak. Çünkü delta varyantından daha ağır bir şekilde, hızlı bir şekilde insanlara vuruyor, etkiliyor. Sıvıyı bulanlar diyor ki mutlaka sıvıyı olun diyor. Avrupa'nın göbeğinde hala Almanya'da mesela bazı yaşlı yurtlarına, yaşlı bakım evlerine maalesef arkadaşlar hala ve hala sıvı gitmiyor. Sıvı bir taraftan kurtuluş diyorlar, bir taraftan da böyle bekliyorlar. Değerli izleyicilerimiz, sizler bu konuyla ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Lütfen videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Bunun yanı sıra gündeme getirilmesini istediğiniz konular varsa da lütfen bunları bizlerle yine yorum bölümüne yazarak paylaşın. Sizlerden bir tek ricam var. Daha fazla insana ulaşabilmemiz için mutlaka videolarımızı beğenmenizi, like atmanızı ve kanalımıza da abone olmanızı sizlerden hasreten rica ediyorum.